Tüm bakışları ve ilgiyi üzerine çeken Sidon Nekropolü'nün en gösterişli eseri. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin en önemli parçası. Bir şaheser. Karşınızda İskender Lahti. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin incisine daha yakından bakmadan önce bulunuş hikayesine göz atalım. Tarihler 2 Mart 1887'yi gösterdiğinde bugün Lübnan sınırlarında bulunan Sayda kentinde işletilen taş ocağında bir çukur dikkat çeker. Taş ocağının sahibi Mehmet Şerif Efendi bu çukurun bir mezar olduğunu anlar ve büyük sorumluluk örneğiyle hemen kaymakama bilgi verir. Ardından jandarma astsubayı Esat Efendi bölgeyi derhal emniyete alır. Yetkililerce yürütülen kısa araştırmayla burasının önemli bir hipoje yani yeraltı nekropolü olduğu kesinleşir. Neticede haber İstanbul'a ulaştırılır. Dönemin hükümdarı Sultan II. Abdülhamit bu eserlerin İstanbul'a getirilmesini ve kazı çalışması yapılmasını ister. Bu büyük görevi de ilk Türk müzecisi Osman Hamdi Bey'e bizzat kendisi verir. Büyük Türk müzecisi Osman Hamdi Bey bölgeye ulaştığında vakit kaybetmeden işe koyulur. Mayıs ayına gelindiğinde çalışmalar fiilen başlamıştır. Yeraltı nekropolünün göründüğünden çok daha zengin olduğu hemen anlaşılır. Osman Hamdi Bey ve ekibi burada 18 adet lahit bulur. Ancak bunlardan 7 tanesi görmüş olduğu tahribat ve sergilemeye değer nitelikte olmadığı gerekçesiyle yerinde bırakılır. Ne ilginçtir ki bulunan lahitler çok çeşitlidir. Kimisi Mısır tipinde, kimisi Likya, kimisi de Yunan tipindedir. Bu kadar farklı lahtin aynı nekropolde olması pek karşılaşılan bir durum değildir. Hepsinin ortak yanıysa oldukça gösterişli olmalarıdır. Bugün Lübnan'da bulunan Sayda kenti antik dönemde Fenikelilerin en büyük kentlerinden birisiydi ve adı da Sidon'du. Akdeniz kıyılarında hüküm süren Fenikelilerin bu liman kenti ticarette büyümüştü. Zengin Fenike kralları ise öldükten sonra birbirinden gösterişli lahitlere defnedilmişlerdi. Lahitler yeraltı nekropol odasından dönemin imkanlarının üzerinde gayretle bir bir çıkartılarak gemiye yüklendi. İstanbul'a taşınan lahitlerden en eskisi M.Ö. yaklaşık 570 yılına tarihlenen Tabnit Lahti, en yenisi ise Helenistik dönemin başları M.Ö. 320-311 yıllarına tarihlenen İskender Lahti'dir. Lahtimize biraz daha yakından bakma vakti geldi. Yaklaştıkça detayları göz dolduruyor. Ama fazla yaklaşamıyoruz. Çünkü cam mekanda koruma altında sergileniyor. Evet, İskender Lahti. Adından bile ne kadar önemli olduğu, büyüklüğü anlaşılıyor. Ancak baştan söyleyelim. Bu lahit Büyük İskender'e ait değil. Büyük İskender'in tahta getirdiği Sidon kralı Abdalanimos'a ait olduğu değerlendiriliyor. Büyük İskender'in bir kabartmasını barındırdığı için günümüzde bu isimle alınıyor. Lahit aşağıdan yukarıya kadar çepeçevre çeşitli motiflerle süslenmiş. Kaidesinde ve teknik kısmının altında birbirini tekrar eden sarmal motifler lahti çepeçevre örüyor. Bunun üzerinde yine pagan kültürünü yansıtan geçmeli motifler ve sıralı inciler yer alıyor. Uzun cephelerden bu gördüğümüzü A yüzü olarak analım. Burada motiflerin üzerinde bir savaş sahnesi yer alıyor. En solda Büyük İskender'i atının üzerinde mızrak savururken görüyoruz. Oldukça gösterişli. Öyle ki hedefinde bulunan Persli'nin atı bile derdest olmuş. Kendisi de muhtemelen birazdan
Büyük İskender'in mızrağının hedefi olacak. Bu savaş sahnesinin Büyük İskender'in Pers İmparatoru 3. Darius yani Kodomannus'u bozguna uğrattığı İssos Savaşı'nı konu aldığı ortak görüşe hakim. İssos Savaşı'nın yaşandığı bölge bugün Hatay ilimizin Erzin ilçesinde bulunmakta. Zaten buradaki körfezin adı Büyük İskender'den geliyor. İskenderun Körfezi. Ülkemizin kültür ve tarih açısından ne kadar değerli olduğunu yine anmak istedim. Savaş sahnesinin devamında yere serilmiş Persleri, onları bozguna uğratan Makedon ordusunu görüyoruz. Savaşın kısa süre sonra Büyük İskender'in zaferiyle sonuçlanacağı çok açık. Persler her ne kadar mücadeleye devam etseler de yenilmek üzereler. Sahne sanki canlanacak gibi. Bir film sahnesinden daha gerçek. Çünkü tarihin ta kendisi. Sahnenin hemen üzerinde yine Lahti çepeçevre saran pagan inci motifleri devam ediyor. Hemen üzerinde köşeli geometrik işlemeler var. Bunun üzerinde ise sarmaşık motifleri. Acaba yaprakların üzerindeki deliklerin işlevi ne olabilir? İçlerine yerleştirilen pırıl pırıl değerli taşlar mı vardı? Yoksa defin esnasında buralara çiçekler mi yerleştiriliyordu? Benim şahsi görüşüm, bu deliklere defin esnasında canlı çiçekler yerleştiriyordu ve defin töreninde lahit süslenmiş oluyordu. Böylece kral çiçeklerle ebediyete uğurlanmış olmalıydı. Belki de eskiyen yapıları saran sarmaşıklar gibi bu lahti sarmış olan bu motifler kralı ebedi huzurunda daha iyi mi hissettirecekti? Ama gençliğinde çobanlık yapmış olan kralın doğayla yakından bir ilişkisi olduğu gerçek. Lahtin işlemeleri bitmiyor. Her köşede oturmuş, her an tetikte olan aslanlar. Bu lahtin koruyucuları olabilir mi? Lahit kapağında zorlanma, kırılma izleri var. Bunlar hangi döneme ait olduğu belli olmayan mezar soygunundan arta kalan izler. Kapak zorlanarak açılmış ve içindeki hazine çalınmış. Bu nedenle bugün lahtin içindeki eserlerle ilgili bilgiye sahip değiliz. Peki boynunun iki yanı çiçeklerle bezeli, yapraklardan taç takmış bu yüzler ve yüzlerin yanında koç boynuzlu hayvanlar. Sarmaşıklarla birleştiğinde doğanın güçleriyle bir mesaj mı verilmek istenmiş? Yoksa bu yüzler tam olarak bilinmeyen Fenike tanrı veya tanrıçalarından birisine mi ait? Şimdi gördüğümüz diğer uzun cepheyi B yüzü olarak analım. Burada Perslerle savaşın son bulduğunu, bunun yerine büyük bir dostluk göstergesi olan bir av partisinin sahnelendiğini görüyoruz. Büyük İskender önceki sahnede savaşı kazanmış. Pers üzerinde hakimiyetini kurmuş ve artık dostluk göstergesi olarak beraber av partisi gerçekleştiriyorlar. Büyük İskender yine tüm tiyatral uslubuyla sahnede. Pelerini uçuşuyor ve elinde muhtemelen mızrağı var. Öyle küçük avların peşinden de koşmuyor. Kendisine yakışır şekilde hedefinde büyük bir aslan var. Aslan tüm agresifliğini ve kudretini sergiliyor. İri pençelerini Kral Abdalenemos'un atına geçirmiş ve atı göğsünden ısırıyor. Kendisini arka bacağından ısıran bir av köpeğini umursamıyor bile. Heyecan, adrenalin dorukta. Bir av partisinde olabilecek her öğe mevcut. Av köpekleri, yancılar, okçular. Kral Abdalanimos, Lahtin bu sahnelerinde Büyük İskender'le beraber bulunarak onurlandırılmışa benziyor. En sağda bir Makedon ve Persli bir geyiği yere sermek üzereler. Burada yine Makedonlarla Perslilerin dostluğu pekiştirilmiş. Şimdi kısa cepheleri geçebiliriz. Yine bir muharebe sahnesinin canlandırıldığı Lahtimizin kısa cephesini C yüzü olarak analım.
Buradaki çatışmada da A yüzünde olduğu gibi Persler ve Makedonlar birbirine girmiş. Ancak Büyük İskender sahnede yok. Bu savaş önceki dönemlerde yaşanan Pers-Makedon çatışmalarını konu alıyor olabilir mi? Yoksa Kral Abdalenemos'un başka çatışmaları mı? Sanat tarihçilerinin bir başka görüşü ise bu sahnenin birbiriyle alakaları olmayan 3 farklı zaman dilimini konu edindiği. Hemen yukarıda Lahti'nin kapağındaysa yine bir çatışma canlandırılmış. Persler ve Makedonlar birlikte hareket ediyorlar ve sanki birisini infaz edecekler. Bu bir suçlu veya hain olabilir mi? Bir politik çatışma? Kesin bir kanıya varamıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Lahit zamanında oldukça kaliteli boyalarla renklendirilmiş. Asmaların arka planındaki mor boya hala duruyor. Antik dönemde mor boyanın ne kadar pahalı ve ulaşılmaz olduğunu biliyoruz. Ancak hükümdarların ve çok zenginlerin mor boyaya ulaşmayı gücü yetebiliyor. Rölyeflerin boyaları ise daha belirgin. Özellikle bir politikacıya benzeyen şahsın kıyafetinin turuncu rengi oldukça canlı ve etkileyici duruyor. Neredeyse 2500 yıllık boyaların bugüne kadar ulaşması bize muhteşem bir veri sunuyor. Frankfurt'taki Gods in Color yani Renkli Tanrılar sergisinde bulunan İskender sahnesinin rekonstrüksiyonu Lahti'nin renkli hali hakkında bize daha iyi bir fikir sunabiliyor. Lahti'nin alınlığının üzerinde bir sembol var. İki Griffin karşı karşıya durmuşlar ve aynı tarafa bakıyorlar. Bu sanki kraliyet armasına benziyor. Bu sembolün benzerleri Sidon Kral Nekropolü'ndeki öteki bazı lahitlerde de olduğundan bunun kraliyet arması olabileceği ihtimali yükseliyor. Bu da yine benim görüşüm. Lahtimizin öteki kısa cephesini D100 olarak anacağız. Yine bir av sahnesi görmekteyiz. Burada Perslerin hedefinde başka bir yırtıcı var. Bir Pars. Aslan kadar güçlü olmasa da Persleri zorladığı çok açık. Soldaki at Pars'tan ürkmüş ve Pers avcısı atı zapt etmeye çalışıyor. Av köpeklerinin desteğiyle 4 Persli de eğer kaçamazsa Pars'ı avlayacaklar. Rölyefte boya kalıntıları yine dikkatimizi çekiyor. D yüzünün alınlığındaysa yine bir anlaşmazlık, çatışma sahnesi yer alıyor. Muhtemelen yine politik kökenli bu çatışmanın konusu tam olarak çözülebilmiş değil. İskender Lahti gerçek anlamda tam bir sanat eseri. Her köşesi ayrı ayrı detaylandırılmış ve her sahnesi ince ince betimlenmiş. Bu kadar detaylı ve özel bir heykeltıraşlık için sıradan bir mermer israf olurdu. Özel bir mermer gerekiyordu. Dönemin en meşhur, en pahalısı olan Pentelikon mermeri. Yunanistan'ın Attika Yarımadası'nda Penteli antik kentinin sırtını yasladığı Pentelikos dağından çıkartılan bu mermer, antik dönemin en iyi mermeri olarak bilinirdi. Yer yer sarı damarlı bu beyaz mermer, ince taneli kalsik kuvars mineralleri sayesinde şekil verilmeye oldukça müsaittir. Bu nedenle pek çok detaylı heykel ve rölyef için tercih edilmiştir. Bu mermer o kadar çok kullanılmıştır ki Atina Akropolü'ndeki Parthenon kutsal alanı komple bu mermerden inşa edilmiş. Ne var ki her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Pentelikos dağında çıkan bu mermerin en kaliteli tabakası antik dönemde tamamıyla tükenmiş durumda. Bugün bu mermerden kalmadı. Peki bu Lahti neden İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin en kıymetli eseri olarak nitelendiriyoruz? Lahti'nin rölyefleri, tarihi değeri bunun için yeterli mi? Müzede birbiriyle kıyaslanamayacak kadar kıymetli eserler varken neden İskender Lahti öne çıkıyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Osman Hamdi Bey ilk Türk müzecisiydi. Sadece Kral Nekropolü'nden çıkan lahitleri koyacak yer olmadığından Padişah II. Abdülhamit'e
yeni bir müze binası için talepte bulundu. II. Abdülhamit de Osmanlı'nın ilk müze binasını inşa ettirdi. Hatta bu müze binası yine Sayda Kral Nekropoli'nden çıkan başka bir lahit model alınarak tasarlandı. Yani bu lahitler Türklerin ilk müzesinin kurulmasına vesile olmuş oldu. Sadece bununla kalmadı. Osman Hamdi Bey, İskender Lahdi'nin bilimsel yayınını tamamladığında uluslararası camiada büyük bir yankı uyandırdı. Tüm Avrupa şaşkındı. Türkler arkeolojik bir kazı başarısına erişmişti. Hem de tamamıyla kendi imkanlarıyla. Artık arkeoloji camiasında Türkler de vardı. İşte bu başarı değişimin başlangıcı oldu. Avrupa müzeleri Osmanlı topraklarından çıkan eserlerle dolup taşmıştı. Anadolu adeta Avrupa'nın arkeolojik yağma alanına dönmüştü. Arkeolojik açıdan fakir topraklara sahip İngilizler Anadolu'nun zengin eserlerini saygısızca, büyük hırsla Britanya Müzesi'ni doldurmuştu bile. Fransa ve Almanya'da pek farklı değildi. Ta ki Osman Hamdi Bey'in müzeciliği ele almasına kadar. Müteakip dönemlerde eski eser kanununda değişiklikler yapılarak tarihi eserlerin Avrupa'daki müzelere götürülmesi engellendi. Artık Türk topraklarında çıkan eserler yurt dışına çıkartılamayacaktı. Başta İskender Lahdi olmak üzere Sayda Kral Nekropoli'nden çıkartılan eserler ilk Türk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ve Türk müzeciliğinin temelini oluşturmuş oldu. Uzun bir restorasyon sürecinin ardından 2019 yılının Kasım ayında yeniden ziyarete açılan Lahdi'yi görmenizi kesinlikle öneririm. Düşüncelerinizi videomuzun yorum bölümüne bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Arkeoloji ve doğayla kalın.